Zaman hızla akarken ardında bir sürü hikaye bırakıyor. Üzerimize düşen görev de bu hikayelerden olabildiğince çok toplamak. Bunu çok uzun bir yolculuk yaptıktan sonra söyleyebiliyorum. Ekim ayının gelmesiyle birlikte Bodrum'daki 9. yılımızı kutluyoruz. Bu 9 yıl nasıl geçti inanın hiçbir fikrim yok. Bazen geriye dönüp her bir gün nasıl yaşadık, neler yaptık, neler öğrendik. Bütün bunları dönüp kendi kendime soruyorum. Şimdiden merhaba. Şu anda bir tez aldım şu anda. Bahsetmişimdir. Bir arkadaşım geldi. Ne haber Drogba? Böyle kapatalım. Bilmem ne olacağım. Değil mi? Tura çıkıyorsun. Herkese merhaba. Şimdilik benden bu kadar. Yaptım, yolladım. Kayısı, şeftali. Araştırıyoruz yani. Kahvaltımızı orada yapalım. Geziyorsunuz. Çekiyor musun? Bodrum'a doğru. Geceliği 40 lira. Herkes eğitimli. Çekiyi dağıtırız. Gerçekten hazırım. Biraz erken çıktım. Videoyu izlerken, fotoğrafı çekerken. Yalıkavak'a doğru. Şey gibi oldu. Bitti. İstersen aşağı inelim. Bugün itibariyle ne Tam hatırlamıyorum. toplantı vesaire çıksandaki forma. Çok güzel bir hediye oldu. Işık mı güzel? Bol molalı. Ne haber? Şimdi baksana. Şimdi bir kahve içip Ama daha hava. nefis. Benden her şeyimi Duru'yu alıp dön. Ben kamerayı kurdum. İyi bakıyorum. Yıldan şapanız. Önemli şey değil. Bak mandalina her sene geldim. Ne geçiyor? Eylül çıkacak olsa da. Son çemberli tarafı. Bugün 25 Mart. İlk geldiğim için kızım vardı. Hoş geldin. Ne haber ya? Yağmur bastırdı. Şöyle bayağı bir delikanlı. Çılgın gibi sıcak. Burada antik tiyatrodayız. Normal şartlarda bunu yapayım. Çiziyor. Umut ve Levent. 10 milyon dolar benim. Lütfen geçmeyin. Evet. Burada 2 numarada sıkılmıyor musunuz? Elden geçireyim. Zorlu bir savaş. Merak ediyorum. Hayır, o ondan yapıyorum. Bütün gün mesai mi yaptım? Buralarda çok beşiydi. Şimdi sonra Sakallarımız sarkıyor. Hadi. Yenilsek ne? Değişim almıyorum. ben o da ağırlıklığını beni 2 günde bir cumartesi. Çok güzel, hoş. Hafta verdin mi? Zaten öyledir. Anladım. Yine bir ya. Ve büyük bir balık. Babam adına bir. Her şeyi gösteriyor. Ama düşünmeye o ara böyle. Sıkıntı yok. Bir sonraki videonun iyi oldu. Hemen aklıma öyle kalıp. Saat 11'i çeyrek gibi. Herkes beni Ben böyle şık bakar. kirlenmiş gibi hemen benim elimde. Şimdi sokağa çıkın insan. Bir parça göstermek istiyorum. Bil öyle de devam. Daha sonra tabela. Çocukluğum böyle olmuş gibi. 17 yaşında neler yapıyorum bundan tekrar bununla ilgili soru ve teşekkür ederim. Ortalama bir insan bunları anlayabiliyorum ama ne yapıyorsun? Yağmur yakalandım ama evet çok güzel. Geç aydınlanmış. İyi de niye seninle İstanbul'dan sevgili. Özel günü ben de
Yakından koyun. Çıramız bitmiş. Çok uzun. Bugüne kadar yaptığım bütün videolardan birer saniye arka arkaya koymayı denedim. Aşağı yukarı 4 dakikayı buldu, o yüzden devam etmeyeceğim. Ama bir taraftan da 9 yılın ne kadar dolu dolu geçtiğini göstermek istedim. Gerçi hepsine böyle tek tek bakınca benim için harika bir zaman tüneli yolculuğu oldu. Bu geçtiğimiz 9 senede ne yaptığımızı, neler yaşadığımızı falan görmüş oldum. O yüzden bir arşiv taraması yapmak gerçekten iyi geldi. Her Ekim ayı geldiğinde ben bunu defalarca yapıyorum aslında. Hikayemi tekrar tekrar anlatıyorum. Ama bu sefer o kadar uzatmayacağım. Zaten beni tanıyanlar, bu kanalı uzun süredir takip edenler ya da blog yazımı okuyanlar benim hikayemi gerçekten biliyorlar. Ama hiç bilmeyenlere şöyle özetlemek isterdim. Hevesi kaçmış, sağlığı bozulmuş ve yaşadığı şehirden sıkılıp taşınmaya karar veren 42 yaşındaki tasarımcı bu yolculuğu farklılaştırmak ister ve gidip kendine bir bisiklet alır. Buraya ilk taşındığımızda özellikle benim yaşadığım en büyük zorluk uzaktan çalışma deneyimiydi. Çünkü burada yaşayabilmemiz için ezbere bildiğim bir sistemi sürdürebilmem gerekiyordu. İstanbul'da halihazırda çalıştığım ajanslara devam ediyordum. Yani onların desteği çok önemlidir. Buraya gelirken bir B planı düşünmek zorunda kalacaktım vesaire. Tamamen destek verdiler. Yani onlara hizmet vermekte kusur etmemem gerekiyordu. Fakat Bodrum'un bana sağladığı altyapı İstanbul'daki o tempoya, o hıza, koşturmaya ayak uyduramıyordu. Çünkü internet çok yavaştı ve özellikle kış aylarında sık sık elektrik kesiliyordu ki bu sorun hala devam ediyor. Ez cümle buna alışmak ve bu şartlarda çalışmak beni ilk başta epey zorladı. Buraya taşındığımızda günlük programlarımızı biraz da minibüs saatlerine göre yapıyorduk. Her gün güncelleniyordu ve borsa takip eder gibi minibüs saatlerinin bugün kaça kaydığını falan takip etmek zorundaydık. Bu da ilk başta alışmakta güçlük çektiğimiz bir durumdu. Bir şehir efsanesi zannederdim ama Bodrum'da hayatın, ritmin yavaşlığı gerçekmiş aslında. Yani evde çözülmesi gereken acil bir tamirat işi, boya badana işleri falan filan için usta bulmak gerçekten çok zor. Yanılmıyorsam Sinte'nin hikayesiydi. O da buraya ilk taşındığında işte evini boyatmak için zar zor bir usta bulmuş. Salonun 3 duvarını bitirdi diye anlatmıştı. 4. de boya bittiği için işte gideyim boya alayım diye evden çıkmış. Tam 2 ay sonra çarşıda karşılaştım diyor. Neredesin sen dedim. Acelenle abla işte duvarlar kurusun diye bekledim gibi bir cevap almış. Zamanla bu duruma alışman gerekiyor zaten. Daha da önemlisi işte 1 aya kadar tamamlanır, siz de yerleşirsiniz denilen bu ev tam 8 ay sonra bize teslim edilmişti. Bu süre zarfında eşyalarımızı getiremediğimiz için bisikletimde heybemde taşıdığım eşyalarımla idare etmek durumunda kaldım. Hülya da işte geldiğinde sırt çantasına koyduğu şeylerle idare etti. Bizim için buradaki en büyük şans aslında şuydu. Annemin bir hayali vardı. Babam emekli olacak ve birlikte Akdeniz'de bir yerde yaşayacaklardı. Bu sebeple Antalya'da bir ev tutmuştu annem. Fakat babam Antalya'yı çok sevmedi. Bunun üzerine de annem biz Bodrum'a taşınmaya karar verdiğimizde şey demişti. Bir ayağınız nasıl olsa Bodrum'da olacak. O zaman ben de evi kapatayım ve Bodrum'dan ev tutayım demişti. Onun tuttuğu ev bize işte bu 8 ay boyunca bir yuva oldu. Tabi bu şaşkınlığı bir önce üstünden atmak gerekiyor. Çünkü her şeye şaşırarak bu böyle miymiş, şöyleymiş demek yaşanmıyor. Böyle yaşamaya devam edenler bir müddet sonra şikayetler etmeye başlıyor. Öyle olmak istemedik açıkçası. Ve ilk yaptığımız aslında hemen burada işte yapabileceğimiz faaliyetler nedir, hangi grupların içinde hareket edebiliriz, birileriyle tanışabiliriz. O oldu ve benim için ilk ay Bodrum Bisiklet Kulübü ile tanışmak gerçekten önemli bir adımdı. Zira İlk katıldığım turda herhalde bir 50-60 kişi vardı. Beraber güzel bir sürüş yaptık, bisiklete bindik. Ve hala o grubun içinden çok iyi arkadaşlarım var. Konudan bağımsız olarak söyleyeceğim. Hani Selimiye'de evimizi yaptırıyoruz ya ve bu konuda bize Ebru ve Seçkin yardım ediyor. İşte ikisi de bana Bodrum Bisiklet Kulübü'nden miras 2 arkadaşlar, dosttur. Ve böyle çok arkadaşım var. Bundan 9 yıl evvel bu evi tuttuğumuzda Tayfun abiyle el sıkışmıştık. Ona kiramızı ödüyorduk. Halbuki bu ev aslında kız kardeşimmiş. Tülin'le de tanıştık bu anlamda. Böylece büyük, geniş, renkli bir aileye de kapı açmış olduk. Kendimizi burada ailemizden hissetmemizi sağladılar en güzeli. Eski videolardan hatırlayacaksınız ama maalesef Şubat ayında kaybettiğimiz enişteyle biz burada az
bahçe çapalamadık, ağaç ekmedik, domates yetiştirmedik. Yani sürekli birlikte bir şeyler yapıyorduk. Akşamüstü oturup burada rakımızı içiyorduk. Birbirimize gidip geliyorduk. Hadi yemek var, hazır gel diyorlardı falan. Bu beni gerçekten çok ailenin bir parçası gibi hissettirdi. Hala da öyle hissediyorum. Zaman içinde de Tayfun abiyle çok iyi anlaştık. Onunla sohbet etmeyi çok seviyorum. Birlikte rakı içmeyi de çok seviyorum. Yani en son İstanbul Bodrum turunun son final birkaç günü zaten Tayfun abiyle yaptık. Hani kaç kiracı ev sahibiyle bisiklet turu yapar ki ya da cenazesine, düğününe katılır. Burada 9 yıl yaşamayı bu kadar şeker ve tatlı yapan nedenler de bunlar. Tabi sadece Bodrum olarak da bakmamak gerekiyor. Çünkü biraz daha böyle geriye çekildiğinde ben Muğla'yı da artık 9 yıl sonunda kendi mahallem olarak tanımlayabilirim. Ve burada güzel alan Bodrum dışında da yine bisiklet sayesinde çok insan tanıdım. Fethiye'den tutun da Köyceğiz'ine, Ortacası'ndan Dalyan'a kadar, Dalaman'a kadar pek çok dostum oldu ki onlar da bizim hayatımızı çok kolaylaştılar. Buraya alışmamızda çok emekleri oldu diyebilirim. Ben de bir taraftan da böyle kültürel de bir bağ kurmak istedim mesela. Hani dizilerden kulağımıza aşinadır Ege şivesi, Ege ağzı, Muğla ağzı. Adeta böyle bir dil kursuna gitmişim gibi bütün arkadaşlarımı falan, özellikle buranın yerlisi arkadaşlarımı çok darladığımı söyleyebilirim. Sağ olsunlar, çok yardım etmişlerdir. Tabii şimdi kültür deyince sadece dil değil. Bizim hayatımızda düğün dernek yoktur. Yani ne bileyim İstanbul'da yaşarken nikaha giderdik işte. Bir düğün yemekli olurdu, otel motel falan. Burada mesela 3 gün 4 gün falan sürüyor. Ağırlamalar, karşılamalar, ağırlıklar doğrusu. Çok eğlenceli bir hale dönüştü. Üstelik keşkek gibi bir lezzet de bizim mutfağımıza girdi. Artık ben daha başka ne diyeyim? Mesela havanın durumuna göre, yağışa göre işte baharlarda ya da kış aylarında sağ olsun Ali davet eder, mantar toplamaya gideriz. Bu mesela benim hayatımda daha önce olmayan bir şeydi ve dünyanın en zevkli şeylerinden biri mantar avı. Hiçbir şey bulamasan bile saatlerce yürümüş oluyorsun doğanın içinde ve bu insanı çok iyi hissettiriyor. Aynı zamanda bu mantar meselesi bizim için bir geleneğe de dönüştü. Her yıl, özellikle son 2 yıldır 1 Ocak tarihinde, yılbaşının hemen ertesinde Girer Köyü'ne çıkıp mantar toplamaya gidiyoruz. Ailecek böyle cümbür cemaat. Böyle 1 saat 2 saatlik bir yürüyüş, mataralarda çayımız kahvemiz falan filan, bir yeni yıl pikniği, yeni yıl buluşması falan gibi oluyor. Aynı zamanda topladığımız mantarları da akşam bir güzel pişirip yiyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Buradan Ali'ye teşekkür etmek istiyorum. O çünkü benim hayatıma böyle bir şey kattı. Madem Ali dedik, Ali sayesinde Nazmi'yi, Tolga'yı ve Levent'i de tanıdım. Bu 4 arkadaş aslında daha kalabalıktır ama balık tutmayı çok seviyorlar ve tuttukları balıkları da her salı Nazmi'nin dedesinin mandalina bahçesinde, kurumsal adıyla Batça'da rakı sofrası eşliğinde bir güzel mideye indirirler. Bol sohbet vardır, bol kahkaha vardır. Çok misafirleri olur. Arada bir beni de çağırırlar ki hayatımda yaşadığım en güzel salı günleridir o günler. O kadar çok misafir olur ki bir manifesto yazmışlardır. Mesela hadi biz balığı tuttuk, pişirdik, sofrayı kurduk, rakınızı içirdik. Bulaşıklar da sizin olsun diye bulaşıkları misafirlere atarlar. Laf aramızda bugüne kadar ben hiç bulaşık yıkamadım. Gerçi kendi tabağımı falan yıkamışımdır ama çok eğlencelidir yani salı günleri ve bu benim hayatımdaki en güzel günlerden biridir. Yani katıldığım her salı. Bu 9 yıl sonunda şunu söyleyebilirim ki pek çok işimi kendi kendime yapmayı öğrendim aslında. Eve getiremediğin her usta seni bir şekilde tesisatçı, marangoz, tamirci falan haline dönüştürüyor. Mesela ben herhalde İstanbul'da yaşarken kullanabildiğim tek el aleti çekiç ve tornavidaydı. Bugün artık dekupa testeresi falan kullanıyorum. Ya da doğalgazlı evlerde büyüdüm. Soba yakıyorum ki kağıtsız ve kimyasalsız. Dolayısıyla en sevdiğim aletim de baltam oldu. Daha da ileri gidebilirim. Artık tuvalet gideri veya da foseptik açmak gibi işleri de kendi başıma halledebiliyorum. Bir de Bodrum'da yaşıyorsan havayla yaşamanın, hava durumunu takip ederek yaşamanın önemini de öğreniyorsun aslında. Artık mesela eskisi gibi telefonuma bakmıyorum çünkü gökyüzüne bakıp rüzgarın yönü, bulutların yüksekliği, aşağıda mı yukarıda mı olması, rengi falan pek çok şey sana anlatıyor aslında. Herhalde böyle %70, %80 falan tahminlerimi ben de tutturabiliyorum ve bu benim için bir gurur meselesi. Ayrıca belki dedem ya da kardeşim gibi iyi bir çiftçi değilim ama
toprakla uğraşmayı da seviyorum. Burada kendi sebzemizi, meyvemizi falan yetiştirmek de beni çok mutlu ediyor. Bir taraftan da bu da sana sabrı öğretiyor. Ki ben kendimi hep sabırlı biri olarak tarif ederdim. Ama Bodrum'da galiba çok daha derin bir sabrı öğrendim. Bodrum'da yaşayarak öğrendiğim bu derslerin hayata bakışımı nasıl değiştirdiğini yine zamana bağlayarak tanımlamak isterim. Güneşe göre yaşamak gerektiğine inanıyorum. Artık bence böyle yaşamalıyız diye düşünüyorum. Ki öyle de yaşıyoruz. Biz sabahları artık alarm kurmuyoruz. Daha doğrusu buraya taşındığımızdan beri pek kurmadım. Zira erken yatarız. Yani eskiden böyle sabah 2'lere 3'lere kadar, hatta bazen hiç uyumadan geçirdiğim günleri düşününce açıkçası çok bozuluyorum, ne kötülük yapmışım kendime diye. Bazen mesela özellikle kış aylarında aydınlatmayı sobanın o oynak alevine bırakırız. Hülya böyle mum yakmayı sever. Dolayısıyla akşamları yaşadığımız ortam biraz daha loştur. Yani istersen 2'ye 3'e kadar oturmaya çalış. Dayanamazsın, zaten uykun geliyor. Ki biz genelde 11'de yatağa gireriz. Dolayısıyla erken uyuruz. Haliyle erken kalkarız. Bu kadar basit. Yemek de gün ışığına göre yeniyor bizde. Yani hadi kahvaltıyı geçtim. Dünyadaki herkes gün aydınlandığında kahvaltısını eder ama en geç 7.30 gibi biz akşam yemeğinden kalkmış oluruz. Kış aylarında bu saat biraz daha geriye çekilir. Bodrum'la hayatımızdan evvel beni sabah yataktan kaldıran mecburiyetler burada yerini nedene bıraktı. Mesela ben baharın Mayıs ayında gelen bir mevsim olduğunu bilirdim. Oysa burada öğrendim ki eğer bir ağacın, baktığım işte bitkilerin falan varsa bahar çok daha erken geliyor. Aralık boyunca bütün ağaçlar şimdi tomurcuk vermeye başlayacaklar. Ondan sonra da Mayıs'a kadar, bizim bildiğimiz bahara kadar uykuya yatacaklar. Biz tabii buraya ayak uydurmak için ne kadar değiştiysek bu 9 yıl boyunca Bodrum'da elbette çok değişti. Bir kere çok kalabalık bir yer haline geldi. Hani eskiden şey denirdi, 50 yaş üstü emeklerin yaşadığı, yazlıkçıların kaldığı bir yer gibi görülürdü. Ya da bohem hayatı seçen sanatçıların vesaire. Galiba bizim geldiğimiz dönemle birlikte Bodrum'a gelme yaşı 40'lara falan düştü. Bu 9 yıl içerisinde de artık 30'lara indi. İstanbul'dan kurtulmak isteyen, buralarda yaşama hayali kuran pek çok insanın kafasındaki sorudur. Yani çocuklar nerede okuyacak, bilmem ne falan derken Bodrum aslında bu soru işaretlerinin bütün cevaplarını vermeye başladı. Sayısı kaç bilmiyorum ama bir sürü özel okul ve kolej Bodrum'da açıldı ve böylece aslında bir şekilde belki buranın değişimini, gelişimini daha da hızlandıran bir şey oldu. Ne bileyim, şimdi yollar genişletiliyor, altyapı çalışmaları hızlandı. Yani belki de artık işte bir tatil beldesi olarak anılmayacak, daha çok yaşanabilir, hatta adına şehir diyebileceğimiz bir yere dönüştü. Tabii değişimin önünde durmak çok zor. Dolayısıyla Bodrum değişmeye devam edecek. Bence bu da olumlu bir şey. Çünkü yeni gelen insanlar farklı profildeler, daha talepkarlar. Belki daha çok okul açılacak, daha çok hastanemiz olacak, daha çok ne bileyim sanat, kültür şeyler olacak, daha geniş yollarımız olacak. Benim olumsuz olarak gördüğüm tek şey bütün bunların yanında Bodrum'un işte bir Ege kasabası olmaktan çıkıp az evvel dediğim gibi bir kente dönüşmesi. Bir de tabii ki bu hızlı değişim isteğine Bodrum'un ne kadar çabuk cevap verip veremediği. Zira biz birkaç yıldır konuşuyoruz. Bu kadar hızlı değişen bir yerde, talebin bu kadar arttığı bir yerde ileride nasıl bugün su krizinden bahsediyorsak hizmet krizi de yaşayacağımızdan bahsediyorduk. Onu da yaşıyoruz artık. Memurlar, işte burada çalışmaya gelenler maaşlarıyla buradaki kirayı ödeyemez oldular. İşte bu talep biraz da bunu arttırdı. Ekim ayıyla birlikte artık 9 yılı bitiriyoruz ve 10. yıla adım atıyoruz. Ben buraya taşındığımdan beri video çekiyorum. Dolayısıyla bu 9 yıl boyunca siz de aslında bana bu yolculukta eşlik ettiniz. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yorumlarınızla, mesajlarınızla yalnız bırakmadığınız için, beni motive ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bundan sonra da benzer videolar çekmeye devam edeceğim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere diyelim. Havada güneş de yavaş yavaş batıyor, artık erken kararmaya başladı. Yeni bölümde görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.